Evet arkadaşlar, sabah saat şu anda 9 ve bugün Trump'ı da gördük orada. Evet, bugün civcivlerimizin birinci günü ve onunla ilgili biraz paylaşım yapmak istiyorum sizlere. Nasıl yapmalıyız, ne yapmalıyız? Zaten dünkü kuluçka makinesi tanıtımında yeni çıkmışlardı. Battaniyenin arasına sarıldığını söylemiştim. Hani ondan tekrardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu gazetelerimizi serelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Daha önceki videolarımda da blogumda da bahsettim. Kesinlikle ve kesinlikle civcivlerimiz çıkış yaptıktan sonra kutu ayarlayıp kutuya lamba koyup ısıtma sistemine kesinlikle gitmeyin. Her seferinde de tekrar üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Hastalıklara davetiye çıkartırsınız. Çünkü lamba çok aşırı sıcak olacağı için civcivin üzerindeki nemi alacaktır. Bu yüzden dolayı yeni çıkan civcivlerinizi her zaman için battaniye kullanın, battaniyeye sarın. Ee, ve bu şekilde bir gün bekletin bu battaniye altında. Üzerindeki yumurtadan çıkan hem beyaz tüyler var. İlk çıkışlarda üzerinde beyaz tüy olur. Hem bunları döker rahat rahat hem de üzerindeki hani nemi almadan hani sadece ıslaklığını alarak hani civcivi daha rahat bir hale gelir. Zaten şimdi göreceksiniz. Şimdi kutumuzu da hazırladık. Ve hani şunu söyleyeceğim, battaniye arasına sararken sardığınız mesela çok aşırı bir çıkım alıyorsanız, mesela yani 20, 30, 40, 50 gibi çıkım alıyorsanız battaniye sardığınız civcivlerde onu geçmesin. Hani örnek veriyorum, battaniyenin bir ucuna 10 tane sarın, diğer ucuna bir 10 tane sarın. Hani o şekilde sarın. Çünkü aşırı daha fazla olduğu zaman, onun üzerine çıktığı zaman civcivler üst üste çıkabiliyor. Dün de hani videoda da gördüğünüz civciv ne yapıyor? Diğerinin altına falan girmeye çalışıyor. Bu sefer ezilme yapıyor ve ölüyor. O yüzden dolayı en fazla 10 tane sarın. Diğer ucuna da 10 tane olmak üzere bir battaniye 20 tane olur. Hani battaniye çok büyükse hani ortasına da koyabilirsiniz. 30 tane gibisinden düşünün. Haricinde dediğim gibi fazla şey yapmayın. Ve besleyeceğiniz kutuya gelince 30'a 60 gibi bir kutu da olabilir. Yeterli olur ve yani çok büyük de bir kutu olsa ama 30'un 60'ın altında bir kutu olmasın. 30 santime 60 santim bir kutudan bahsediyorum. 13 civcivden fazla koymayın. Yine aynı şekilde hem gezecekleri alan azalıyor ve ne yapıyor? Civcivin bacakları küt hale geliyor. Et civcivi yetiştirmiyor sonuçta, yumurtalık yetiştiriyor. Sadece et civcivi olsa hani kilo alsın diye, şey yapsın diye yapılabilir ama hani yumurta civcivini de tavsiye etmem. 13'ü geçirmeyin. Ee, büyük kutuda olsa kesinlikle 13'ü geçirmeyin. Yine hani akşam uyurken yine üste çıkarak birbirlerini ezebilirler. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz civcivlerimizi tek tek kutuya alacağız. Onu göstereceğim. Şimdi kutuyu hazırladık. Kutumuzun zaten hazır bende vardı kutum. Daha önce yapmıştım. Altına gazeteyi serdik. Şimdi şekerli su hazırlayacağız. Evet, şimdi şekerli suyu nasıl hazırlıyoruz onu göstereceğim. Şöyle bir çay tabağına şu kırmızı bölgesine gelecek kadar su koydum zaten. Fazlasına gerek yok. Birer yudum içireceğiz zaten. Hani önüne koyuyorlar falan ama gerek yok. Bende ölçek var. Siz çay kaşığı kullanabilirsiniz. Zaten bir ölçek 2 çay kaşığına tekabül ediyor şeker olarak. 1,5 ölçek attım. Yani siz 3 çay kaşığı şeker atabilirsiniz. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Şekeri mümkün olduğunca yedirin. Toz kalmasın. Evet. Şu an şerbetimiz hazır şekilde. Bunu koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Şimdi kutuya bir yem serpileceğiz. Daha sonra suyumuzu içirip kutuya civcivlerimizi yavaş yavaş koyacağız. Evet. Şimdi yemimiz burada. Ve arkadaşlar, yeni çıkan civcivlerde kesinlikle yumurta sarısı kullanmayın. Civcivi sadece aç bırakırsınız. Tamam, vitaminli bir şey. Şöyle serpeleyin her tarafına. İlk gün zaten pek fazla yiyemezler. O yüzden dolayı buradan gagalayacaklar. Yemeğe alışacaklar.
Evet, şöyle serpeledik yeterli. Fazla serpelemeye de gerek yok. Dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle yumurta sarısı vermeyin. Çünkü civciv yemiyor. Yemediği için de civcivi sadece aç bırakırsınız. Başka bir işe yaramaz. Şimdi civciv yemi kullanın mutlaka. Kesinlikle. Organik hayvan da yapacaksanız civciv yemi kullanın. Ee, Büyüdükten sonra zaten yemi kesersiniz, normal yayılımına bıraktığınız zaman. Evet, şöyle göstereyim ben size. 2, 4, 6, 7. Biri nerede? Yine biri yaramazlık peşinde kaçtı mı? Heh, burada. 8. Şu an 8 tane civcivimiz var. Bunlar tavuktan çıkanlar. Evet. Bunlar bir günlük şu anda. Şimdi bunlara ne yapıyoruz? Onu göstereceğim ben size. Bir elimde de telefon çekebilecek miyim bilmiyorum. Arkadaşlar civcivi şöyle bir tutuyoruz. Bakın. Sadece bir kere. Bir yudum alması yeterli. Güzel kapsadıktan sonra şöyle başında tutuyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bir yudum. İçtiğinden emin değilseniz bir tane daha yapabilirsiniz şöyle. Biraz uzun tutarsanız o zaten içer. Bakın. Kafayı kaldırdı, gördünüz mü? Tamam. Bu yeterlidir bunun için. Şekerini düzeltir zaten. Daha sonra ne yapıyoruz? Kutuya koyuyoruz. Bunu bu şekilde tekrarlıyoruz. Hepsi için tek tek video çekti. Videoyu da uzatmak istemiyorum. Bunu mutlaka yapın. Çünkü şekerleri şu an düşük. İster istemez şekerlerini düzeltmek için birer yudum almaları yeterli olur. Evet. Hepsini de kutuya aldıktan sonra arkadaşlar biraz korkacaklar. Çünkü ilk defa şey yapıyor. Bazıları bakın yiyor. Görüyor musunuz? Gagalamaya başladılar yemleri. Ayaklarını gagalıyorlar. Ama hani biraz daha teşebbüs etmek isterseniz hani şey yapabilirsiniz. Civcivleri çağırabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Gel. Gel. Evet, biraz daha bu ses, hani cık cık yapmanın sesiniz biraz daha civcivleri teşebbüs edecektir. Çünkü tavuklar bile biliyorsunuz şeylerini, yavrularını çağırırken böyle bir ses çıkartır. Benzer bir ses olduğu için bunlar da içgüdüsel olarak yaklaşıyor. Yani dikkat etseniz dışkıları sıvı sıvı daha, çünkü anne karnından yeni yumurtadan yeni çıktıkları için daha hiçbir şey yemediler ve yavaş yavaş başlayacaklar. Bakın yemeye başladılar, gördünüz mü? Yani öncelikle kesinlikle civcivlere bir güven verin bu şekilde ve hemen yemeye başlarlar zaten. Evet, bugün birinci günümüzdü. Daha da devam edeceğim, videonun devamını getireceğim. E, tabii işte uyutma devirleri var, şeyleri falan var. Onları da çektikçe paylaşacağım. İşte ikinci gün, üçüncü gün şeklinde sizlere bilgilendirme yapacağım bu konuda. Arkadaşlar, civcivlerimizi çıkartalı ortalama yarım saat 45 dakika gibi bir süre oldu. Artık toparlandılar bir köşeye. Çünkü uyku vakitleri geldi. Blogda da bahsetmiştim ben bu konudan. Uyutun. Arkadaşlar civcivleri uyutun. Et civcisi beslemiyorsunuz çünkü. Hani et civcivleri için bol bol yenilsin, çabuk kilo alsın diye uyutmazlar genelde ama hani bizim öyle bir sıkıntımız yok. Yani civcivimiz ne kadar çok uyursa o kadar çok sağlıklı olur. Kullanmadığınız bir kıyafet ayarlayın diye bir yazı paylaşmıştım. Ee, Tişört olur, şey olur. Hani böyle biraz yumuşak tarzda olsun. Özellikle böyle kutuya yerleştirelim. Çünkü karanlık bir ortam olacak ve uyuyacaklar. Ortalama 3 saat 4 saat gibi bir süre uyutun daha, çünkü yavrular daha içlerinde bulunan vitamini daha eritmediler. Hani yumurtadan çektikleri o sarıyı çünkü çekiyorlar en son çıkışta midelerine ve onunla 48 saat boyunca besleniyor. Yani yeterli oluyor 48 saat idare etmesini. Ve bu şekilde koyduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Üstlerini bu şekilde örtüyoruz. Uykuya bırakıyoruz. Evet, şu an bir elimde telefon olduğu için örtemedim. Çok sıkmayın. Üste fazla binmesinler. Serbest kalsın biraz. Dediğim gibi 13 civcivden fazla koymayın bir kutuya. Çünkü 13 civcivden fazlasını bu şekilde yapmaya kalktığınız zaman
dediğim gibi ezilme olacak ve ölümler gerçekleşecektir. O yüzden dolayı bu şekilde koyun. Bakın sesi falan kestiler. Hepsi uyuyor şu anda. Bu şekilde 4 saat uyusunlar. Zaten hani uyandıkları zaman biraz cıgırdamaya başlarlar. Böyle ses çıkarmaya başlarlar. Daha sonra yine biraz salacağız. Yine onun videosunu da çekeceğim biraz sonra. Evet arkadaşlar, şimdi ortalama civcivlerimizi uyutalı 3-4 saat oldu. Ben biraz daha karanlık olsun diye şöyle battaniye örttüm üzerlerine. Sardığım battaniyeyi örttüm. E, Daha iyi uyusunlar diye. Tabii ses çıkarmaya başlamalarına gerek yok. Hani bazen genelde ses çıkartırlar uyandıkları zaman ama genelde 36 saat sonra koyduğunuz civcivler. Zaten bakın. Gördünüz mü? Aydınlık olmaya başladı mı hemen başladılar. Hemen salıyoruz civcivlerimizi. İlk gün su vermeyin. Çünkü içmezler zaten. Yani belki akşam uyuturken verin, bir deneyin. İçerlerse, içmezlerse vermeyin ama ertesi gün mutlaka, ikinci gün mutlaka vereceğiz suyu ilk açar açmaz ve şu an acıktılar. Şimdi 4 saatlik bir süreç oldu. Bakın gagalamaya falan da başladı. Şu an zaten dışkıları olmaz pek. İlk başlangıçta da bahsettim. Zaten ıslak bakın. Yani çok böyle bir dışkısı olmaz hayvanların. Şöyle 7, 8. Şu da maalesef anne altında bir tanesi civciv öldü. Niye öldü? Yumurtada sıkıntılı olmuş galiba. O yüzden bu civcivimizin bacaklarına diğer civcivin kanları falan bulaştığı için böyle kuru olmuş. Kan biraz daha sıkıntılı. Ha, bunu atar, yıkamaya kalkmayın. Yıkarsanız bu civciv ölür çünkü. Hasta olur. Bunu zamanla atar bacağından. Bakın yemeye başladılar. Şeyi al. Tabii böyle bir iki toplanacaklardır ama zamanla alışacaklar. Bir böyle yarım saat 45 dakika daha duracak. Zaten ilk çekime başladığım zaman da gördüğünüz gibi toplanmışlardı. Yayıldıktan sonra. Şu an dağıldılar bakın. Bir 45 dakika sonra tekrar görürsünüz zaten. Tekrar toplanacaklardır. Tekrar uyutacağız. Hep de Trump'ı kagalıyorlar biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, şöyle odaklamamızı yapalım. Yine bir 40-45 hatta bir saate yaklaştı. Biraz işim vardı, o yüzden dolayı uzadı. Civcivlerimiz ne yapmış? Yine toplanmışlar. Uyku arıyorlar. Tabii sizi gördüğü zaman da biraz canlanıp yem yeme şeyine başvurabilirler. Hani cesaretlenebilirler. Ama hani siz yine de uyutun. Uyku şu an için onlar için en büyük vitamin. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi yarım saatte bir alıştıra bugünü bu şekilde kapatalım. Hani bugünün son videosunu çekeceğim. Çünkü bugün başka paylaşacağım bir şey yok. Hani bugün kesinlikle dediğim gibi, hani kesinlikle demeyeyim, hani içmezler zaten. Ancak sadece ıslanmalarına sebep olur. Suluk koymayın, su koymayın. E, ilk gün o suyu kesinlikle içmezler. Zor bir ihtimal. Belki dediğim gibi o gün akşamında işte artık alıştıkları için olacaktır. İçeceklerdir belki. Haricinde içmezler. Ve akşam örnek veriyorum, yatacaksınız, uyuyacaksınız artık. Bir 4 saat sonra kalkıp işte yarım saat falan salayım falan diye düşünmeyin. Gerek yok. Akşam en son işte yatarken üzerini kapatırsınız, örtersiniz. Uyuduktan sonra siz sabah kalkana kadar isterseniz sabah 10'da kalkın. İlla saat 7'de 8'de kalkacağım falan diye bir şartınız yok. Dediğim gibi 48 saat boyunca vücutlarındaki vitaminler yetecek ve zaten bugün ee, 1-2 bu bakın görüyorsunuz gagalıyor hala. O 1-2 aldıkları zaten destekte olacaktır yarın sabaha kadar. O yüzden dolayı o kadar büyük bir problem yaşamazsınız. İkinci günün videosunda görüşürüz. Gelin bakalım, gel.